Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için ben Bade Saran. Hollanda'nın Dordrecht şehrinde bir yıldan biraz fazladır yaşayan bir expatım. Bugün konuşacağım konu ise Things that Dutch are great at. Yani Hollandalıların harika oldukları şeyler. Tabii ki her kültür gibi Hollandalıların da çok iyi oldukları, çok kötü oldukları şeyler var. Ben de bugün bunları bir araya getirip sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi listemi yaptım. Bunların hepsini şimdi sizinle paylaşıyor olacağım. Hollandalıların harika oldukları birinci şey direktlik seviyesi. Yani konuşurken aşırı direktler. Hani dürüst olmayı da kapsıyor bu konu. Çok dürüstler. Ne hissediyorlarsa onu söylüyorlar. Ne düşünüyorlarsa onu söylüyorlar. Olursa olur, olmazsa olmaz diyorlar ama bir yandan da bunu böyle laps diye söylüyorlar. Yani hani ya kalp mi kırarım acaba? Biraz politik mi olsam acaba falan diye düşünmeden o anda böyle kafasından geçen neyse size çat söylüyor onu. Ve bu gerçekten bence Hollandalıları harika yapan bir özellik. Söyledikleri şeyler çok açık. Hiç yanlış anlaşılmaya maruz kalmıyorsunuz ya da hiç kendilerini yanlış anlatmıyorlar. Ya da hani böyle ya ben onu dememiştim, bunu demek istemiştim, sen yanlış anlamışsın falan gibi konular sonradan hiç yaşanmıyor. Söyledikleri şeyler çok net ve temiz, herkes tarafından anlaşılıyor. Dolayısıyla iletişim gayet güzel. Bence takdir edilisi bir özellik bu kadar dürüst olmaları. Çünkü bazen söylediğiniz gerçekler karşı taraf için hoş olmayabiliyor ya da negatif bir cevap vermeniz gerekiyor. Bütün dürüstlükleriyle bu negatif cevabı size iletiyorlar. Siz de böylece o an onu böyle bir kabullenip, sindirip yolunuza devam ediyorsunuz. Aşırı derecede transparan ve dürüst olmak iletişimde Hollandalılar için çok normal bir şey. Kilo almışsınız diye pat söyleyebilirler. Bu yemeğini hiç beğenmedim diye pat söyleyebilirler. Ya da ya seninle zaman geçirmekten pek hoşlanmıyorum. Sanırım bir daha görüşmeyebiliriz falan diye pat söyleyebilirler. Benim başıma henüz hiç gelmedi ama gelse de hani böyle bir mideme yumruk inmiş gibi olmaz artık. Çünkü alıştım buradaki Dutchların gerçekten direktness seviyesine. Ve ayrıca çok kolay hayır diyebiliyorlar. Bu da bence gerçekten benim hayran kaldığım bir özellikleri. Ben kişisel olarak çok zor hayır diyebilen bir insanım. O yüzden buradaki insanların çok kolay, çok basit ve anlaşılabilir bir şekilde hayır diyebilmeleri inanılmaz hoşuma gidiyor. İletişimleri harika. Hollandalıların harika oldukları ikinci konu debating, yani tartışma becerileri. Mesela ortada çok karışık bir konu var ve hani bir kişinin çözebileceği bir problem değil. Bunu hep birlikte bir şekilde belirli kaynaklarla belirli zaman içerisinde çözmeleri gerekiyor. İşte o zaman gerçekten tartışma yetenekleri aşırı iyi ortaya çıkıyor. Çünkü hep birlikte çok güzel fikirlerini, bilgilerini, geçmişte edindikleri tecrübeleri çok güzel aynı anda birbirlerine saygılı bir şekilde paylaşabiliyorlar. Ve böylece bir kişinin aklı çözmüyor hiçbir şeyi ya da bir kişinin sesi çok çıkmıyor ya da bir kişi bir şeye karar vermiyor. Onun yerine hep ortak akılla problemlerini çözüyorlar. Herkesi ve her şeyi dinleyerek gerçekten inanılmaz güzel ortak akla ulaştıkları bir kültürleri var. Bu yüzden de her şeyi her zaman sorgulayabiliyorlar. Mesela hiçbir zaman böyle bir kişinin dediği, bir liderin, bir siyasetçinin falan dediği hiçbir şey pat diye böyle kabul edilmiyor. Her şeyi her zaman sorguluyorlar. Bu sorgulayıcı akıl da onları her zaman geliştiren bir noktaya götürüyor. Ülkeyi, tüm koşulları, yani tüm üzerinde yaşayan tüm insanlar için ülkeyi harika bir noktaya doğru götürüyor. Tartışıyor da olabilirler gerçekten. Bu konularda da yine tamamen birbirlerine saygılı bir şekilde, hani böyle sesler yükselmeden, olaylar kaba kuvvete ya da böyle agresyona dönüşmeden çok sakin, gerçekten kelimelerin gücüyle ve kendilerini çok açık ifade ederek ortadaki sorunu tartışıp çözüyorlar. Bu debating yeteneği, bu tartışma yeteneği benim burada yine hayran kaldığım Hollandalıların harika bulduğum özelliklerinden bir tanesi. Üçüncü şey ise saygı. Çok saygılılar. Hem birbirlerine karşı hem kendilerinden olmayan insanlara karşı. İnsanların kültürlerine sonradan getirdiği değerlere, alışkanlıklara çok saygılılar. Hem de bireylerin kararlarına çok saygılılar. Çocuklara bile çok saygılılar. Yani 5-6 yaşında bir çocuğun
kendi fikrini açıklamasına, kendi seçimlerini yapmasına izin verecek kadar saygılılar. LGBTİ ilişkilerin burada yasal olduğu, bir sürü expat'ın çok rahat ettiği bir kültür olduğunu biliyoruz. Çünkü gerçekten ne yaparsanız yapın, ne giyerseniz giyin, ne düşünürseniz düşünün, İnsanlar birbirlerini yargılamıyorlar. Buradaki insanlar bunu nasıl yapıyor bilmiyorum ama sıfır önyargıyla yaklaşıyorlar. Size nötr davranıyorlar. Yani negatif de değil, pozitif de değil. Nötr davranıyorlar ve sizin kendi imajınızı zamanla onların gözünde yaratmanıza izin veriyorlar. Bu yine benim Hollandalıların en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Hollandalıların çok iyi oldukları ve sizin de bu videoda bol bol şahit olduğunuz bir diğer özellik aktif olmaları ve harekete çok yatkın olmaları. Bu videoda sürekli görüyorsunuzdur. Arkamdan birileri koşuyor, yürüyor, köpeğini gezdiriyor. Şu an pazartesi ve günün ortası yani. Hani bu insanlar pazartesi çalışırken bile günlük rutinlerinin arasına ya sabah ya akşam ya öğlen hareketi bir şekilde sıkıştırıyorlar. Bisiklet zaten bildiğiniz gibi buranın en büyük kültürel unsurlarından bir tanesi ve en önemli ulaşım araçlarından bir tanesi. Her yere bisikletle gitmeyi tercih ediyorlar ve böylece günlük hayatlarında zaten çok fazla hareket etmiş oluyorlar. Sabahları bol bol koşuyorlar, maratonlara hazırlanıyorlar, yüzüyorlar. Ve diğer birçok sporu gerçekten hani hayatlarının içine çok iyi entegre etmiş durumdalar. Yaşlısı da genci de bu arada. Hani belli bir yaşa kadar yapıyorlar, sonra bırakıyorlar değil. Yaşlıları bile gerçekten hayran olunacak kadar hareket ediyor. Yolda yürürken görebiliyorsunuz ki bir sürü yaşlı kadınlar, erkekler hep böyle koşuyorlar, bisiklete binmeye devam ediyorlar. Yani canları ne isterse her zaman doğduklarından hayatları gerçekten son bulana kadar hareket hayatlarının çok önemli bir parçası. Çok aktif bir toplum. Tebrikler. Hollandalıların çok iyi oldukları bir diğer şey hava bağımsız koşullar. Bildiğiniz gibi Hollanda'da hava pek hoş değil. Pek böyle insancıl, çok ılıman, her an dışarı çıkabileceğiniz, bir şeyler yapabileceğiniz, çok aktif olabileceğiniz bir hava yok aslında. Çoğunlukla gri, çoğunlukla yağışlı, yazlarının bile böyle düşük derecelerde geçtiği bir iklim var. Ama buradaki insanlar bunu aşırı kabul etmiş durumdalar ve bu hava koşullarının hayatının önüne geçmesine ya da yapacaklarının önüne geçmesine asla izin vermiyorlar. Hani spor yapacaklarsa hiç önemli değil. Yağmurun altında bile koşan bizzat arkadaşlarım var. Yani 15 kilometre, 20 kilometre koşan. Onun dışında mesela pazar kuruluyor, hafta sonları açık hava. İşte yine çoğunlukla yağmura yakalanıyorsunuz mesela pazara gittiğinizde, alışverişe çıktığınızda. Hiç problem değil. Herkes giyiyor yağmurluğunu, kıyafetlerini, gidiyor pazar alışverişini yapıyor. Bir yere bira içmeye gideceksiniz, bir parka yürüyüşe gideceksiniz ya da arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Hani mesela Türkiye'de hava kötüyse bizde planlar iptal olur. Burada arkadaşlar hiç hani konu bile değil yani. Hava kötü, ertelesek mi planı falan gibi bir şeyin adı bile geçmez. Koşullar mecbur böyle ve bunu gerçekten çok iyi kabul etmiş. Bunun çok güzel farkında olan bir millet ve asla hayatının önüne geçmesine izin vermeyen bir kültür. Hollanda kültürü. Bir diğer özellik çok planlı olmaları. Gerçekten benim bu zamana kadar gördüğüm en planlı, en sistematik kültür. Bunu bireysel düzenle de düşünebilirsiniz. Örneğin ben bir birey olarak haftalarımı zaten çok iyi planlıyorum. İşte ne zaman arkadaşlarımla buluşuyorum, ne zaman ailemle görüşüyorum, ne zaman hastaneye gidiyorum. Her şeyleri çok böyle bireysel düzlemde aşırı planlı, düzenli. Hatta o kadar ki birine eğer hani böyle yazarsanız ya hadi yemek yiyelim falan diye sanırım en yakın ajandasına girebileceğiniz tarih 2 hafta falan oluyor. Yaptıkları bazı planlar aylarca öncesinden geliyor. Benim mesela şu an işte Ocak ayındayız. Mart ayına falan planım var yani. Sadece bir yemeğe çıkmak için. Hani o kadar ve söz verdikleri tarihte, söz verdikleri zamanda ve o planda mutlaka orada olurlar. Yani çok büyük bir engel çıkmadığı sürece. Mesela Ocak'ta plan yaptık. Hani Mart 15'te yemeğe gidiyoruz diye. Bir daha o insanı arama, sorma, konuşma, hani hiç iletişime geçme. Mart 15'te o söz verilen saatte, söz verilen restoranda bulursunuz o kişiyi. O kadar böyle planlı, düzenli ve planlarına da sadık insanlar.
Bu dediğim gibi hem bireysel düzlemde böyle hem iş ortamında böyle benim gördüğüm kadarıyla. Firmalar yine çok planlı. Genellikle agile çalışıyorlar. Tüm böyle quarterlarını, çeyreklerini planlayarak ilerliyorlar. Kriz falan kolay kolay çıkmıyor çünkü zaten her şey önceden çok iyi şekilde planlanmış oluyor. Kriz çıkıyorsa da zamanında yaptıkları planlarla onu çözmeyi, kısa sürede ve efektif şekilde çözmeyi çok iyi biliyorlar. Birçok sistem randevuyla çalışıyor. Restoranlar, kafeler de dahil ama onun dışında hani böyle tamirat, tadilat, sinema, tiyatro her şey hani online randevu ve planlama sistemleriyle entegre. Özellikle back planning'de de çok iyiler. Yani böyle geri planlama. Bir şeyin mesela hedefini koyuyorlar. Örneğin bir ev inşası diyelim ki. Bu ev inşaatının Temmuz ayında bitmesi gerekiyor. O zaman Temmuz ayında bitecekse işte bizim şu malzemeleri bu tarihte almamız gerekiyor. Buna bu tarihte başlamamız gerekiyor. Belediyeden bu izni şu tarihte almamız gerekiyor. Böyle geri gelerek hani zaten bugün ne yapmaları gerektiğini biliyor oluyorlar. Hollandalıların çok iyi oldukları bir diğer şey vatandaşlık. Hollandalılar gerçekten benim gözlemlediğim kadarıyla çok bilinçli vatandaşlar. Öncelikle bütün haklarını, devlet sistemlerini biliyorlar, farkındalar. Ne vergisi veriliyor, niye veriliyor, benim vatandaş olarak hangi hakkım var, bu hakkım yenirse nereye başvururum? Bunların çok farkındalar. Ayrıca devlet sistemleri de bunun için vatandaşlara çok yardım ediyor. Her şey online ve bütün sistemlerine girdiğinizde bütün açıklamaları tüm detaylarıyla bulabiliyorsunuz. Yani tamamen kendi kendine yetebilen vatandaşlar oluyorsunuz. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk bilinçleri çok yüksek. Örneğin hani içinde bulundukları doğayı koruyorlar, içinde bulundukları çevreyi koruyorlar. Eğer hoşlarına gitmeyen bir şey oluyorsa o anda gözlerinin önünde hiç çekinmeden polisi arayıp haber veriyorlar. Ya da üzerine düşen görev neyse o anda onu yerine getiriyorlar. Bu vatandaşlık bilincini bütün aileler çocuklarına küçüklükten itibaren aşılamaya başlıyorlar. Diyebilirim ki benim bu zamana kadar gözlemlediğim tüm Hollandalıların çok bilinçli ve kendi kendine yetebilen vatandaşlar oldukları. Bu konuda yine benim dikkatimi çeken ve gerçekten takdire şayan bulduğum özelliklerinden bir tanesi. Hollandalıların çok ama çok iyi oldukları bir başka özellik cinsiyet eşitliği. Gender equality diye de tabir edebiliriz. Toplumda kadın erkek rolleri çok dengeli durumda ve hani değerlendirirken bir şeyleri cinsiyetin hiçbir önemi olmadığını gözlemliyorum. İnsanların kafasının içinden bahsediyorum aslında. Hani bazı kültürlerde yine işte kadınlar kendi eğitimlerini alıyor, kendi işine giriyorlar ama mesela iş hayatında sadece kadın erkek algısından dolayı çok fazla eşitsizliğe maruz kalabiliyorlar örneğin. Burada hiç öyle bir durum yok. Hollandalılar gerçekten kafalarında hiç böyle kadın erkek ayrımı olmayan bir millet. Dolayısıyla iş alanında, ilişkiler alanında, arkadaşlıklar, çocuk yetiştirme, ya aklınıza gelebilecek hayatın her alanında kadına ve erkeğe eşit davranan bir toplum. Cinsiyet eşitliği konusunda Hollandalılar gerçekten aşmış durumda. Kafalarında hiçbir tabu, hiçbir stereotip olmadan yaşayabilen çok tatlış bir toplum. Ve Hollandalıların çok iyi oldukları son maddemiz ise bilinçli tüketim. Şöyle ki bu galiba zaten benim gözlemlediğim kadarıyla bir ülkenin ekonomisi ya da işte sosyal anlamda da refahı daha ileri düzeyde oldukça bir takım tüketim alışkanlıkları daha böyle minimalize oluyor. Gerçekten Hollanda insanların çok bilinçli tüketim yaptıklarını söyleyebilirim. Bunun bir amacı tabii ki fazla tüketim yapmamak ve doğaya zarar vermemek. Bu enerji tüketimi de olabilir. Hani böyle fazla doğal gaz açmak, elektrik yakmak falan gibi şeyler de olabilir. Çünkü her yerde mümkün olan en doğal ve sürdürülebilir enerjiden faydalanmaya çalışıyorlar. İşte solar paneller gibi, rüzgar enerjisi gibi birçok teknoloji burada gelişmiş durumda. Onun dışında bireysel tüketimleri de ihtiyacın olduğundan daha fazlasını asla almıyorlar. Dolapları mesela çok minimal. Giydikleri şeyler, ayakkabılar, kabanları her neyse her şeyden böyle gerekli kadar da gerekli
sayıda var ve onun dışında hani gidip lüks tüketime ya da böyle ünlü bir marka diye indirime girmiş diye işte Black Friday çılgınlığı falan gibi hani bu tarz tüketimleri yok. Arabalar örneğin istedikleri her arabayı alabilecek koşulda aslında ülkenin ekonomik durumu. Ama hala böyle tek kapılı, minik, işlerine yarayabilecek, hani ayağımı yerden kessin tadında arabalara biniyorlar. Hiç böyle lüks, abartı, şaşa falan yok örneğin. Ya da aynı şekilde hani kıyafetlerinde de işte böyle Gucci ayakkabılar, işte Hermes kemerler, ne bileyim Louis Vuitton çantalar falan gibi bu tarz şeyler gerçekten çok az. Bunu alıyorlarsa da gerçekten yıllarca bu ürünü kullanıyorlar ki böyle sürekli değiştirmesinler, gereksiz tüketim yapmasınlar diye. Aynı bilinç yedikleri yemeklerde de var. Hollandalılar yedikleri akşam yemeklerini ya da tüm öğünlerini kişi başı planlarlar genelde ki fazlası çöp olmasın diye. İşte bu akşam mesela benim yemeğe 2 arkadaşım geliyordur. Toplamda 4 kişi olacağız diyelim ki. 4 kişilik yemek hazırlıyorlar bu durumda. İşte diyelim ki tavuk butu falan alacaklarsa kişi başı bir tane ve 4 kişilik pilav veya makarna yaparak mesela akşam yemeği yiyorlar. Alışverişleri yine aylık, 2 haftalık falan değil. Günlük, birkaç günlük veya maksimum bir haftalık süpermarket alışverişi yapıyorlar. Ki ellerinde kalan, yemedikleri, bitiremedikleri ve atmak durumunda kaldıkları yiyecekler olmasın diye. Bu bilinçli tüketim anlayışı hani hayatın her alanında çok iyi uyguladıkları ve gerçekten beni yine kendilerine hayran bırakan bir özellik oldu Hollandalıların. Evet, size saymak istediğim Hollandalıların gerçekten çok iyi olduklarını düşündüğüm özellikler bunlardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.